Herkese merhabalar. Pembe Modelem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere böyle çıtı pıtı, gayet güzel, çok şık bir elbise çalışması anlatacağım. Elbiseme 2 ön parça ve bir arka parça olarak toplamda 3 parçayla ayrı ayrı örüp dikiş çalışmasıyla birleştiriyoruz. Her iki tarafta cep çalışmamız var. 5 adet düğmemiz ve düğmelerle aynı renkte de bir bağcık çalışmamız olacak. Ve ayrıca kollarda da gördüğünüz gibi arttırma çalışmalarımız, pile çalışmamız olacak. Elbisem 1-1,5 yaş ölçülerindeki kız bebeklerim için uygundur. Genişlik olarak şu üst taraftan ölçtüğümüzde 28 santim. Boyda en baştan en uca kadar 43 santim olmak üzere yaptım. İp olarak Lamia markasını kullandım. Kartopu Baby One da kullanabiliriz. Eğer yazlık olarak da kullanmak istiyorsanız koton iplerle de örebilirsiniz. İpim 100 gram 250 metre ölçüsünde. Renk numaramda örmek isteyenler için somon rengimiz 1873. Böyle 250 metre ölçüsünde herhangi bir iplikle, bebe yünüyle de örebilirsiniz. Toplamda 2 yumak ip kullandım ve 4 numara şişle ördüm. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz şiş numaranızı. Düğmelerimiz 5 adet ve şöyle de güzel bir bağcık çalışmasıyla tamamlamış oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzel elbisemizin yapımına geçelim. Elbisemize ön kısımdan, ön parçamızdan başlıyoruz. Ve sağ ön parçamızla beraber 4 numaralı şişimize 50 ilmek atıyoruz. Sizler, benim elim biraz sıkı olduğu için 4 numaralı şiş tercih ediyorum. Sizler eliniz eğer gevşekse 3,5 numaralı şişle de örebilirsiniz. Ayrıca koton iplerle de örüp çok güzel yazlık elbise de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz ipliklerle örüp o şekilde elbisenizi ayarlayabilirsiniz. 50 ilmeğimi şişime attım. Toplamda 2 diş sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 45 ilmeğimi önden düz örüyorum. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Son 5 ilmeğimde ilmeklerimi haroşa ilmek olarak öreceğim. Elbisemiz 3 parça olarak öreceğiz. Düz bir şekilde ilmeklerimi örerek devam ettiriyorum. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Son 5 ilmeğimi de haroşa ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 son ilmeğimi de örüyorum. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada ilk ilmeğimi örmeden düz bir şekilde alıyorum. 2 3 4 5 ilmek haroşamı örüp örgümün arka yüzünde olduğum için ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Örgümüze
5 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters ve sabit olan 5 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Bu 5 ilmeğimize de ayrıca düğme iliklerimizi açacağız. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Ters örgü olarak örgümü örüyorum. Arkadan ters örgümü tamamladım. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sonrasında ön kısma tekrar geliyoruz. Yine ilmeklerimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Son 5 ilmek kalana kadar. Bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Şuradaki ilk başlangıç kısmından itibaren saydığımızda toplamda 16 haroşa sırası yaptığımızda ilk düğme iliğimizi açacağız. Örgümüze düz bir şekilde devam edelim. ...16 diş haroşa olacak şekilde şurası en dipten başa doğru olacak şekilde ördüm. Ve ön tarafta da yine ilmeklerimi düz bir şekilde örerek son 5 ilmek haroşa kalana kadar ördüm. Şimdi burada ilk düğme iliğimizi açacağız. İlk düğme iliğimiz için bir ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Ve 2 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Daha sonra geriye kalan 2 ilmek haroşamızı da örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi haroşa ilmek olarak örüyoruz. Doladığımız ilmeği de örüyoruz. 2, 4, 5 ilmek haroşamızı ördük. Yine arka tarafta ters ilmeklerle örgümüzü devam ediyoruz. Böylelikle ilk düğme iliğimizi açmış olduk. Kenarda 5 ilmek haroşa, diğer geriye kalan ilmeklerimizi de önden düz, arkadan ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. 2 adet daha düğme iliği açacağız. Düğme iliklerimizin arasında 10 sıra haroşa sırası olacak. 10 haroşa sırası arayla düğme iliklerimizi açarak toplamda 3 düğme iliği şimdilik açalım. Daha sonra kesim çalışmamız olacak. Düğme iliklerimizi açıp örgümüzü ilerletelim. Birinci düğme iliğinden sonra 10 diş haroşa sırası daha örüp ikinci düğme iliğimizi, 10 diş haroşa sırası daha örüp üçüncü düğme iliğimizi ön tarafta açıp örgümüzün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ilk 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Daha sonraki ilmeklerimizi de haroşa olarak öreceğiz. 2 diş haroşa sırası yapacağız. Ve ayrıca da ilmek kesim çalışmamız olacak. 2, 4, 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği bir kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Böyle belli aralıklarla ilmeklerimizi keserek 32 ilmeğe ilmeklerimizi düşürüyoruz. Toplamda 18 ilmeğimizi keseceğiz. Bir ilmek örüyoruz. 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Bir ilmek örüyoruz. 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Böyle belli aralıklarla
Çünkü bir ilmek örüp 2 ilmeği birden kesince uymuyor. Aralıklarla, yani 2 ilmeğimizi bir kestik. Peşine 2 ilmeğimizi de bir daha kesebiliriz. Bu şekilde ayarlayıp ilmeklerimizi 32 ilmeğe indiriyoruz. İlmeklerimizi 32 ilmeğe indirdik ve şimdi yine ön taraftan da düz örerek, arka taraftan da örerek bir diş haroşa sırası daha elde ediyoruz. Burada da hem kesim çalışması yapmış olduk, hem de 2 diş haroşa sırası yapmış olacağız. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 2 diş haroşa sırası elde ediyoruz. İki diş haroşa sırası ördük. Daha sonrasında ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 5 ilmek haroşa kalana kadar ilmeklerimi önden düz, arkadan ters olarak örüyorum. Bu şekilde 4. düğme iliğimizi açana kadar öreceğiz. 4. düğme iliğinden sonra da yine kenardan 2 diş haroşa sırası daha örüp sonrasında örgümüze devam ediyoruz. Son 5 ilmeğimi de haroşa örerek tamamladım. Arkada dediğim gibi ilmeklerimi 5 ilmek haroşamızı devam ettiriyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Yine aynı aşağıdaki gibi örmeye devam ediyoruz. 4. düğme iliğimizi açana kadar devam ettirelim. 4. düğme iliğimizi açtıktan sonra 2 diş haroşa sırası daha ördüm ve şimdi kolda böyle V şeklinde bir haroşa çalışması yapacağız. İlk 3 ilmeğimi kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirip kesiyorum. 1 2 3 ilmeğimi kestim ve şu sonuncu ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Şimdi burada bir arttırma yapacağız. Şöyle ipimizi sardık parmağımıza. Şu şekilde şişimizi tutuyoruz. Şöyle ilk etapta bir ilmek arttıracağız. Şuradan geçirip döndürüyoruz ve şöyle atıyoruz. Tekrar göstereyim. Şuradan aradan ipin arasından geçiriyoruz. Alttan çevirip ilk ilmeğimizi atıyoruz. Bu ilmeğimizi örmüştük zaten. Örmüyoruz. Daha sonra diğer ilmekleri yönüne göre örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta da aynı şekilde ilmeklerimizi örerek tamamlayıp yine aynı noktaya geliyoruz. Arttırdığım bir adet ilmeğin olduğu yere kadar ters tarafta yönüne göre örerek geldim. Şimdi burada bir arttırma işlemi yapacağız. Arttırma işlemi için şu şekilde parmağımızı ipimizin altından alıyoruz, çeviriyoruz ve şu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra son ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum.
Yine yönüne göre ilmeklerimi örüp tamamlıyorum. Arka tarafta da yine aynı işlemi yapıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar. İki ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi burada bir arttırma çalışması yapacağız. Yine alttan ipimizi parmağımızı geçiriyoruz. Şu şekilde çevirip şişimize arttırma işlemini yapıyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimizi haroşa ilmek olarak örüyoruz. Ön yüzü dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimi haroşa olarak örüp diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam ediyorum. Ön yüzden yine yönüne göre örüyorum. Arka yüzden de aynı şekilde örüp son 3 ilmek kalana kadar örelim. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Yine ipimizin altından şu şekilde giriyoruz. Döndürüp ilmeğimizi şişimize atıyoruz. Sonrasında 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. Ön kısma geliyorum tekrardan. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arttırdığım ilmekle beraber 4 ilmek haroşamı örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine yönüne göre örüp sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta da yönüne göre örüp yine arttırma işlemi yapıyoruz. Arka tarafta 4 ilmeğimiz kaldı. Yine aynı şekilde ipimizin altından parmağımızı geçirip şu şekilde döndürüyoruz ve şişimize geçiriyoruz. Sonrasında 4 ilmek haroşamızı örüyoruz. Ön yüze tekrar geliyoruz. Ön yüzü ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arttırdığımız ilmekle dahil 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde arttırmalarımıza devam ediyoruz. Örmeye devam ettik. Arttırma kısımlarımızı da şu şekilde devam ettirdik. Gördüğünüz gibi V1 görüntümüz oluştu. 2, 4, 6, 7, 8 arttırdığımız ilmekle beraber 8 ilmeğimiz oldu. Bu tarafta burası da 2, 4, 6, 8, 9. Düğme iliğinden itibaren 9 sıra haroşa sıramız oldu. Şimdi yine kenardaki 8 ilmek haroşamızı örüyoruz. Aradaki düz ilmeklerimizi de örüyoruz. Son 15 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 15 ilmeğimi de haroşa örgü olarak öreceğim. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane daha örmem gerekiyor. Burada şimdi 15 ilmeğimiz kaldı. 15 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Örgümüzün arka yüzüne geldik. Arka yüzünde ilk 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. İlmeklerimi ters olarak son 8 ilmek kalana kadar örüyorum. Ters bir şekilde örelim. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. 8 ilmek haroşamız. Yine arttırma çalışması yapıyoruz. Aynı şekilde. Daha sonra 8 ilmek haroşamızı da örüyoruz. Ve toplamda 9 ilmeğimiz arttırma ilmeğimizle beraber oldu. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde ilk 9 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Daha sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. Ve son 15 ilmeğimi de haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burası da haroşa ilmeklerimiz. Şimdi burası 10 diş haroşa sırası oldu. Buraya geldiğimizde 5. ve son düğme iliğimizi açacağız. Burası da 3 diş haroşa sırası olana kadar öreceğiz. Arttırmalarımızı da yine aynı şekilde devam edeceğiz. 3 diş haroşa sırası elde ettik. Düğme iliğimizi de açtık. Bu şekilde düğme iliklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi burada şu ilk 12 ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimi ters bir şekilde ters taraftan kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi örerek alıyorum. Şişime tekrar geçiriyorum. 2 ilmeğimi örerek alıyorum. Ters olarak tekrar şişime geçiriyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimi kesiyorum. Son 3 ilmek haroşam kalana kadar. Şöyle tekrar geçiriyorum. 2 ilmeğimi bir alıp örüyorum. Tekrar sol şişime geçiyorum. 2 ilmeğimi bir alıp örüyorum. Tekrar sol şişe geçir. 2 ilmeği bir alıp örüyorum. Tekrar sol şişime geçirip 2 ilmeğimi bir alıp örüyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi bakıyorum şimdi. Bir ilmek daha kesmem gerekiyor. 3 ilmek 3 ilmeğimiz kaldı. Daha sonrasında haroşa olarak örüyorum. Aradaki düz ilmeklerimi de örüyorum yönüne göre. Yine arttırma noktasına geldiğimizde arttırım işlemimizi yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra da ön yüze geliyoruz. Ön yüzde bu kalan ilmeklerimizle buradaki haroşa ilmeklerimizi arttırarak devam ediyoruz. Ortadaki düz ilmeklerimizi örüyoruz ve 3 ilmek haroşamızı da örerek bir miktar örelim. Daha sonrasında size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Kenarda 11 diş haroşa olacak şekilde örgümü ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu tarafta da gördüğünüz gibi arttırma kısmımızı yaptık. Ve
Şişimde toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmeğimiz oldu. Şimdi tek seferde ilmeklerimin tamamını kapatıyorum. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Bu şekilde 36 ilmeğimizin tamamını tek seferde kapatıyoruz. Bu ilmeklerimizi kapattıktan sonra yine aynı şekilde 50 ilmek şişimize atarak 2 diş haroşa sırası örüyoruz. Hem kesim çalışmamızı yaptığımız hem 2 diş haroşamızı ördüğümüz yere kadar yine aynı şekilde ama bu sefer düğme ilikleri açmadan diğer parçamızı örüyoruz. Daha sonra yine aynı kol bölümünü ve şuradaki kesim bölümünü sizlere anlatacağım. Nasıl yapılması gerektiğini. Bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntümüz oluştu. Ön parçamız için 68 sıramı önden düz, arkadan ters olarak örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi şu kenarda da haroşa sıramız, şu dipteki 2 haroşa haricinde 34 diş haroşa sırası oldu. 68 sırayı ördükten sonra önden de ilmeklerimi yine örerek geldim arka tarafa. Şimdi burada hem kesim çalışması yapmıştık diğer parçada hem de haroşa çalışmamızı yapmıştık. Yani arkadan ilmeklerimizi düz bir şekilde örmüştük. Bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek daha örüyoruz. 3 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. 2 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. 2 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. Böyle belli aralıklarla sıralaması olmadan bir ilmek örüp bir ilmek kesebilirsiniz. 2 ilmeği bir alabilirsiniz. Ya da 2 ilmek örüp bir ilmeği kesebilirsiniz. Toplamda 18 ilmek kesmemiz önemli. İlmeklerimizi bu kesim işleminden sonra 32 ilmeğe indireceğiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp 32 ilmeğimizi indirelim. İlmeklerimizi 18 ilmek keserek 32 ilmeğe indirdik ve bir diş haroşa sıramızı örmüş olduk. Yine tekrardan önden ilmeklerimizi düz, arkadan düz bir şekilde örerek haroşamızı 2'ye tamamlıyoruz. Aynı diğer parçada olduğu gibi bu parçada da aynı işlemi yapmış oluyoruz. Sonrasında kol altındaki kesim noktasına gelene kadar 10 diş haroşa sırası örüyoruz. Bu parçada düğme iliği yapmıyoruz. Burada yaptığımız için. 10 diş haroşa sırası ördükten sonra 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Ve aynı zamanda da koldaki arttırmalarımıza başlıyoruz. Daha sonra yeterli miktarda haroşa sıramızı, çünkü aynı miktarda öreceğiz bu parçayla beraber, ördükten sonra öndeki haroşa kısmını yapacağız. Daha sonra öndeki ilmeklerimizi burada kestiğimiz gibi diğer tarafta da keseceğiz. Koldaki arttırmalarımıza, şu pilemizin arttırmasına devam edeceğiz. Sonrasında belli bir miktar ördükten sonra ilmeklerimizin tamamını bu parçada olduğu gibi diğer parçada da tek seferde kapatacağız. Şimdi burada ilmek atışlarımız biraz farklıydı. Burada ise normal ilmek atışlarımızı atacağız. Şöyle elimize saracağız
şu şekilde ilmek atışlarımızı atacağız. Bir daha tekrar göstereyim. Şöyle. Normal şekilde ilmek atışlarımızı atacağız. Şu haroşa kısmındaki pile için. Ben şimdi iki parçamı tamamlayayım. Daha sonra arka parçama geçelim. Elbisemizin iki ön parçasını bitirdik. Şimdi arka parçasına başlayacağız. Arka parçamız için şişimize 95 ilmeğimizi atıyoruz. Bu şekilde 95 ilmeğimizi atıp 2 diş haroşa sırası örüyoruz. Daha sonrasında ilmeklerimizin tamamını önden düz, arkadan ters olacak şekilde bir miktar örüyoruz. Bu şekilde arka parçamızın da ilmek sayılarını atıp örelim. Arka parçada ilmeklerimizin tamamını önden düz, arkadan ters olarak 2 haroşa sırası ördükten sonra toplamda 68 sıra olarak tamamladım. 68. sıramı örüp öne geldikten sonra önde de bir sıra düzümü örüp arka sıraya geçtim. Yine ön parçalarda yaptığımız işlemin aynısını burada da tekrar edeceğiz. Burada da yine şu bel kısmında haroşa yapacağız ve ayrıca kesim çalışmalarımız olacak. Şöyle arka tarafa geçelim. İlmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. 2 ilmeğimizi örelim. 2 ilmeğimizi birden keselim. Bir ilmek örelim. 2 ilmeğimizi birden keselim. Bir ilmek ör. 2 ilmeğimizi birden keselim. 2 ilmek örüp bir ilmek de kesebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamasını sizlere bırakıyorum. Yeter ki şöyle bir tarafa toplanmasın kesim çalışmalarınız. Eşit şekilde dağılmasını sağlamalısınız. Şimdi burada kesim çalışmalarımızı yaptıktan sonra ilmeklerimiz 59 ilmek kalacak. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp kesim çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bir ilmek ör, bir ilmek kes. 2 ilmek ör, bir ilmek kes şeklinde ara ara bütün örgünün hepsine eşit şekilde dağıtıyoruz. İlmeklerimizi belli aralıklarla kesip 59 ilmeğe indirmiş olduk ve arka taraftan da bir düz sıra örerek bir diş haroşa sırası elde ettik. Ve ön tarafa da geldiğimizde ilmeklerimizin tamamını yine düz bir şekilde örüp haroşa elde ediyoruz. Arkadan da bir sıra ördüğümüzde 2 diş haroşa sıramızı elde etmiş oluyoruz. ...59 ilmeğimizi 2 diş haroşa sırası ördükten sonra önden düz, arkadan ters olarak ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu işlemimizi toplamda 20 sıra yapıp kol altındaki işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle örgümüze devam edelim. 2 diş haroşa sırasından sonra 20 sıra önden düz, arkadan ters olacak şekilde ördüm. Şu arkadaki yerlerden de sayabilirsiniz. Diş olan ters ilmeklerimizden de kaç sıra ördüğünüzü rahatlıkla sayabilirsiniz. Şimdi aynı yine ön parçalarda olduğu gibi arka parçada da dışarıya doğru arttırmalarımızı, şu pile gibi görünen haroşa bölümümüzü yapacağız. İlk önce kesim çalışmamızı yapmamız gerekli. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ve kesiyorum. 1, 2,
3. 3 ilmeğimi kestim. Daha sonrasında diğer şişime geçiriyorum ilmeğimi ve şöyle bir arttırma yapıyoruz. Şöyle şu şekilde şöyle bir arttırma yapıyoruz. Daha sonrasında ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmüştük. Tekrar örmüyoruz. Ve ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyoruz. Şişimizde 59 ilmeğimiz kalmıştı. 20 sıra ördükten sonra 3 ilmeğimizi kestikten sonra ilk ilmek artışımızı yaptık. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örerek tamamlıyoruz. İlmeklerimizi örüp örgümüzün arka tarafına geldik. Şimdi bu tarafta da 3 ilmeğimizi keseceğiz. 1 2 3. 3 ilmeğimi kestim. Daha sonrasında en sondaki ilmeği bu tarafa geçirdim. Sonrasında şişime doluyorum. Parmağıma doluyorum. Daha sonra şişimi şu şekilde aradan geçirip bir ilmek atıyorum. Sonrasında ters yönde, örgümüzün ters yüzünde olduğumuz için ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir ilmek kalana kadar ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Bir ilmek kalana kadar örüp sıramı tamamladım. Şimdi burada ilmek artışı yapacağız. İlmek artışımızı da şu şekilde yapacağız bu tarafta. Şöyle parmağımızı ipin altından koyup şu şekilde çeviriyoruz ve şişimize takıyoruz. Şöyle. Sonra en sondaki ilmeğimiz, attığımız ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Arttırdığımız ilmekler haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arttırdığımız ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Daha sonra ilmeklerimin tamamını düz bir örgü olarak sıra sonunda bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi burada normal şekilde şu şekilde arttırım yapıyorum. Bir ilmeğimi en sonda bir öncekinde arttırdığım ilmeğe örüyorum. Haroşa olarak arka yüze tekrardan geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yandaki ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyorum. Şu şekilde ters örgü olarak örüp son 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün ters tarafında olduğumuz için arttırma işlemimizi ipimizin altından parmağımızı geçiriyoruz şu şekilde. Daha sonra döndürüyoruz ve şişimize geçiriyoruz.
İpimizi diğer tarafa alıp 2 ilmeğimizi haroşa örerek tamamlıyoruz. Daha sonra ön tarafa geliyorum. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra arttırdığımız ilmekle beraber toplamda 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında ilmeklerimi düz bir şekilde devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Sıra sonunda son 2 ilmeğimiz kaldı. Burada da artışımızı normal şekilde şu şekilde yapıyoruz. Son 2 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp tamamlıyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Zaten daima o şekilde alacağız. Sonrasında 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Toplamda 3 ilmek haroşamız oldu. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi ters örgü olarak örüp yine sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örerek bir artı çalışması daha yapacağım. 3 diş haroşa kalana kadar ilmeklerimi, ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada tekrardan yine ipimizi, parmağımızı ipimizin altından geçirip şu şekilde arttırma çalışmamızı yapıyoruz. Ve sonrasında 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Burada 4 ilmek haroşamız oldu. Dönüyoruz ön yüze. Ön yüze döndüğümüzde ilmeklerimizi 4 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Daha sonra ilmeklerimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda tekrar 3 ilmek kala artışımızı yapıp arka taraftan örüyoruz. Tekrar bu tarafa geliyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde kenardaki pile kısımlarımızı devam ettiriyoruz. Oradaki ilmeklerimizi sabit olan düz örüyoruz. Şurada her iki kenardan sağından ve solundan artış kısımlarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde bir miktar örelim. Hem sağdan hem soldan haroşa arttırmalarımızı yaparak şöyle kenar pilelerimizi elde etmeye başladık. Ve şimdi ortada 3 diş haroşa sırası öreceğiz. Ve aynı zamanda da buradaki pilelerimizi devam ettireceğiz. Toplamda saydığımızda en dip taraftan 10 diş haroşa sırası olunca ortadaki haroşalarımızı yapmaya başlayacağız. Ön yüzden yine örüp tamamlayacağım 10 dişimi tamamladıktan sonra. Daha sonra kenarda düz ilmeklerim 14 adet olacak. Ortadaki iki ayrıcın arasına ayırdığım ilmeklerin sayısı 25. Yine bu tarafta da ayırdığım ilmeklerin sayısı 14 kalacak. Yine burada da aynı şekilde buradaki işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Oralarda herhangi bir sorun yok. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Arka kısımda ilmeklerimi yine yönüne göre öreceğim. Sadece orta kısımdaki, ayraç kısmındaki 25 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi kenar pile kısmındaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artırdığım ilmeğim de dahil. Daha sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 14 ilmeğimi. Şöyle örelim. On 14 ilmeğimi
ters olarak ayraç kısmına kadar örüp tamamlıyorum. Daha sonra ayracımı, ipimi diğer tarafa alıyorum. Ayracımı diğer tarafa geçirip ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum ve haroşa, ilk haroşamızı elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde ortadaki kesim işlemini yapmadan önce toplamda 3 diş haroşa olacak şekilde örgümü devam ettiriyorum. Ortadaki 3 diş haroşamızı örüp tamamladık. 25 ilmeğimizi 3 diş haroşa olarak ördük. Kenarda arttırmalarımıza devam ettik. 14 ilmek sabit olan düz ilmeklerimizi de ördük. Şimdi orta bölümümüzü kesim çalışması yapacağız. Yine haroşalarımızı örüp geldim. Daha sonra 14 ilmek düzümü ördüm. 3 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra kesim çalışması yapıyoruz. 2 ilmeği birden alıyorum, kesiyorum. Tekrar diğer şişime geçiriyorum. Tekrar kesiyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar diğer şişime geçiriyorum. Tekrar 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Diğer şişime geçiriyorum. 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Bu şekilde toplamda ortadaki 25 ilmeğin 19'unu kesiyoruz. 3 diş haroşa örmüştük. Sonda da 3 diş haroşa bırakıyoruz. Bu şekilde kesim çalışmamıza devam edelim. 2 ilmeğimizi bir alıp kestik. Şişimizdeki ilmeği geçirdik. 2 ilmeğimizi bir alıp kestik. Gördüğünüz gibi şu şekilde gayet güzel bir görüntü oluştu. Şöyle yapalım tekrardan. Devam ediyoruz. Son 3 ilmek haroşa kalana kadar. Son kez kesim çalışmamızı yapalım. 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmek haroşamızı örelim. Düz ilmeklerimizi de örüp devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bir ilmek artışımızı yapalım. Artışlarımıza devam ediyoruz. Örgümüz bitene kadar pile artışlarımızı devam ettiriyoruz. Sıramızı tamamladım. Şimdi örgümüzün kesimini yaptık arkada ve iki tarafı ayrı ayrı olarak öreceğiz. İlk önce bu tarafı örüp tamamlayacağız. Şimdi burada 3 ilmek haroşamız var. 14 ilmek düzümüz var. Burada pile artışlarımızla beraber örgümüzü devam ettirelim. Daha sonra da bu tarafı örmeye devam edeceğiz. Bir tarafını örgümüzün şöyle tamamladık, bir kanadını.
Bu tarafında toplamda diş haroşa dişlerine saydığımızda 2, 4, 6, 8 diş haroşa sırası elde etmiş olduk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diş bu tarafta haroşa, 14 düzümüz, 3 de haroşa ilmeğimiz var. Şimdi ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. Şöyle. Getiriyoruz. İlmeklerimin ilkini alıyorum. İkincisini de alıyorum. Daha sonra üstünden atlatıp kesiyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimizi örüp üstünden atlatıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüp üstünden atlatıyoruz. Sırayla bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını tek seferde kapatıyoruz. Ve bu şekilde arka parçamızın bir tarafını bitirmiş oluyoruz. İlmeklerimi tek seferde kapatarak tamamladım. Birazcık da uzunca bir ip bıraktım. Daha sonrasında dikiş işlemimizi yapmak için. Daha sonra diğer tarafımıza dönüyoruz. Diğer tarafımızda da aynı işlemi uygulayacağız. Düz yüzden örmüştük, gelmiştik. Arka taraftan, ters taraftan ipimizi takıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Şöyle şu şekilde kenardaki 3 ilmek haroşadan örmeye başlıyoruz. Dönüşte ipimizi düğümleyeceğiz. Daha sonra ortadaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. ...14 ilmeğimizi ters örerek yine bu arttırma noktasına kadar geliyoruz. Yine arttırma noktalarımızda aynı işlemi yapıp devam ediyoruz. Diğer taraftaki kadar 8 diş haroşa olacak şekilde örüyoruz. Ve diğer tarafımızı tamamladıktan sonra dikiş işlemleri için geliyoruz. Örgümüzün arka parçasını tamamladım. Böylece 3 parçayı da tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafın iç yüzünü şöyle çeviriyoruz. Dikiş işlemi yapmak için. 2 ön parçamı da bitirmiştim. Şu parçamızı bu tarafa, diğer parçamızı da diğer tarafa koyarak dikiş işlemimizi yapacağız. Şu en dipte biraz fazlaca ip bırakmıştım. İp bırakmasanız da daha sonra geçirebilirsiniz. Şu şekilde bir göstereyim. Karşıdaki haroşanın uç kısmına geçiriyoruz. Daha sonra bir kez daha sabitliyoruz. Şöyle şu şekilde. Sıradaki haroşamızı da alıyoruz. Ve böylece dip tarafımızı birleştirmiş oluyoruz. Şöyle. Sonra sıradaki ilmeklerimizin şu kısımlarından karşılıklı olarak dikiş çalışmamızı yapıyoruz. Bir sağ taraftan bir sol taraftaki, yani bir ön bir arka parçadan ilmeklerimizi alarak tamamlıyoruz. Şöyle. Şu şekilde çekiyoruz. Dikişimize bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle kenar kısımlarındaki ilmeklerimizden dikişimizi yukarıya doğru tamamlıyoruz. Geliyoruz şurada
şuraya kadar dikiş çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra omuz kısmındaki dikiş çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer parçamızı da aynı şekilde tamamlayıp daha sonra cep kısmı için ne kadar kaç ilmeklik bir cep yapacağımızı da söyleyeceğim sizlere. Ve böylelikle elbisemizi de tamamlamış olacağız. Elbisemin dikişlerini tamamladım. Daha sonrasında cep bölümlerimizi de örerek elbiseye diktim. Ve 5 adet düğme kullanıp ve bağcık kısmı ile beraber, düğmelerle beraber aynı renkte bağcık kısmı ile beraber tamamlamış oldum. Ceplerim içinse şişime 16 ilmek attım. 2 diş haroşa sırası ördüm. Daha sonrasında kenarda 3 ilmek sağda, 3 ilmek solda, ortada düz ilmeklerle beraber belli bir sıra ördüm. Aradaki ördüğüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa sırası ördüm. Daha sonra 2 diş haroşa sırası daha örüp parçamızı şu şekilde 3 tarafını dikerek tamamladım. Aynı parçada 2 adet hazırladım. Hem sağ ön parçaya hem sol ön parçaya olmak üzere. Cepleri isterseniz de yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Böyle daha güzel göründüğü için ben bu şekilde olmasını istedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık bir elbise oldu. Sizler de rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir elbise. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.